Herkese merhabalar arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Patlıcan severler için hazırladığım müthiş bir yemek tarifim olacak sizlere. Hemen yapımına geçelim. Buyurun lütfen siz de bu arada tarifime birer beğeni bırakmayı unutmayın. Vermiş olduğum bu lezzetli tarif yaklaşık 3-4 kişilik çıkacaktır. Bu yüzden bir tane bostan patlıcanı kullandım ben. İkinciye hiç gerek kalmadı. Sizler yapacağınız kişi sayısınca artırabilirsiniz. Bir tane orta boy bostan patlıcanını alacalı soyduktan sonra bu şekilde halkalar halinde 1,5 santim eninde dilimlere ayıralım. Soymuş olduğumuz patlıcanları kızgın yağın içerisinde her iki tarafında nar gibi kızarttıktan sonra uygun bir fırın kabına alalım ve daha sonrasında iç hazırlıklarıyla devam edelim. İç hazırlıklarına devam ederken 2 adet şöyle çok büyük olmayan orta boy soğanımı soyarak yemeklik doğruyorum. İnce ince kıymış olduğum kuru soğanların ardından diğer sebzeleri doğramakla devam ediyorum. Sebzeleri nasıl doğradığımı kısa kısa hemen sizleri sıkmamak için geçireceğim. Yine de bir kısmını nasıl doğradığımı gösteriyorum tabii ki. Mutfakta tecrübesiz olan arkadaşlarım, yeni evli olan arkadaşlarım ya da üniversiteli arkadaşlarım için detaylı olarak çekmeye de çalışıyorum bir yandan. Şimdi görmüş olduğunuz gibi 3 tane de sivri bibere ihtiyacımız olacak. Soğanların ardından biberlerin de baş kısımlarını aldıktan sonra dörde dilelim ve yine soğanların ebatlarında incecik yemeklik doğrayalım. Yeşil biberlerin ardındansa bir tane kapya biberin yarısını kullanalım. Ben çok fazla olmasını istemedim. Yine artırabilirsiniz ancak yarısını kullandım ben. Yarısını yine diğer biberleri doğradığım gibi incecik yemeklik doğruyorum. Ve doğramış olduğumuz sebzeleri uygun bir tavanın içerisine alalım ve artık ocak başına geçelim. Tavanın içerisine az önce patlıcanları kızartmış olduğum yağı telef etmiyorum tabii ki. Hemen yaklaşık bir 5-6 yemek kaşığı kadar ilave ediyorum. Bu yağın içerisinde az yağda gördüğünüz gibi pembeleşinceye kadar sebzelerimizi ara ara karıştırarak orta ateşte soteleyelim ve devam edelim. Bu aşamayı hızlı ve kısaltılmış olarak geçirdim. Pembeleşmiş sebzelerimle devam ediyorum görüyorsunuz. Yeteri kadar sotelendi. Şimdi içerisine şöyle tekrardan bir karıştırdıktan sonra 300 gram orta yağlı kıymamı alacağım. Kıymayı ekliyorum. Dediğim gibi orta yağlı kullandım ben. Çok fazla yağlı değil ve şunu da belirtmiş olayım. 2 defa değil tek sefer çekilmiş bir kıyma. Biraz daha iri olmasını istediğim için. Şimdi tahta kaşığın tersi yardımıyla bastırarak kıymalarımızı da soğanlarla ve biberlerimizle birlikte güzelce kavurma işlemine devam edelim. İlk aşamada bu şekilde devamlı karıştırmanız ve ezmeniz gerekecek kıymayı tane tane olması için. Güzelce kavurmuş haliyle hemen iç harcımıza devam edelim. Yeteri kadar önce yağını suyunu salıp daha sonra çeken ve güzelce kızaran kıymalarımızın içerisine bir tatlı kaşığı biber salçası ilave edelim. Arzuya göre 1-2 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı da karabiberi ilave ettikten sonra salçamızı kokusu çıkıncaya kadar kıymayla birlikte kavuralım. Bu şekilde kıymayı ezdiğimiz gibi salçayı da kaşığın tersi yardımıyla ezerek birkaç tur attıralım kıymayla birlikte. Yaklaşık bir 15-20 saniye kadar kavurduktan sonra domates ilavesiyle devam edeceğiz. Bir diğer tarafta da az önce görmüş olduğunuz domatesin kabuğunu soyarak doğradım. Salçayı kavurduktan sonra da içerisine domatesini alalım hemen.
Küp küp yemeklik doğramış olduğum domatesi de ekledikten sonra son bir aşama olarak tuzunu ilave ediyorum. Yaklaşık 1,5 çay kaşığı kadar da tuz ilavesi yaptım. Tekrardan karıştırarak domatesin suyunun salmasını sağlayalım. Uzun uzun pişirmenize gerek yok domates ilavesinden sonra. Yaklaşık 2-3 dakika kadar suyunu salıp çekmeye başlaması bizim için yeterli olacaktır. Bu 2-3 dakikanın sonrasındaysa bir tutam ince kıyılmış maydanoza ihtiyacımız olacak. Maydanozunu da ilave ettikten sonra tekrardan bir karıştıralım ve artık ateşten indirelim iç harcımızı. Ben tıpkı karnıyarık iç harcı gibi hazırladım. Dilerseniz içerisine farklı sebzeler de ilave edebilirsiniz. Ne seviyorsanız artık onu ilave edebilirsiniz. İç harcım hazır. Artık patlıcanlarımla buluşturabilirim. Nar gibi kızartmış olduğumuz patlıcanların orta kısmını bu şekilde bıçak ve çatal yardımıyla birazcık ezelim. İç harcı geleceği için bu kısmın biraz çanak şekli alması gerekecek çünkü. Detaylı olarak görmeniz için hızlandırılmış olarak bu kısmı kesmeden izletmeye çalışıyorum sizlere. Şimdi çatalın tersi yardımıyla birazcık da bastırarak içini oyuntu haline getirelim. Daha sonrasında kıymalı harcımızla buluşturalım. Ben sizleri daha fazla sıkmamak için bu kısmı atlayarak geçiriyorum hemen. Şimdi hazırlamış olduğumuz iç harcından önce şöyle bir tuzluk yardımıyla patlıcanların ortasına gelecek şekilde birazcık tuz serpiştirelim. Ve daha sonrasında hazırlamış olduğumuz iç harcından yemek kaşığı yardımıyla patlıcanların üzerine alabildiğince dolduralım. Gördüğünüz şekilde kaşığın tersi yardımıyla hafifçe bastırarak iç harcımızı güzelce yerleştirelim. Yine ben bu aşamayı videoyu hızlandırarak devam ettireceğim. Sizler sıkılmayın diye, zevkli izleyin diye. Bir yandan da iç harcımızı bu şekilde yerleştirirken fırınımızı da 180 derece fanlı alt üst ayarda ısıtalım. Isınmış fırına göndereceğiz çünkü yemeğimizi. İç harcımızı doldurduktan sonrasında salçalı sosunun hazırlıklarıyla devam edelim. İç harcında kullanmış olduğumuz malzeme miktarı gördüğünüz şekilde bir tanesi küçük, 4 tanesi büyük olacak şekilde 5 porsiyon bostan patlıcanı kebabı için tam denk gelecektir. Patlıcanlarımın dolmuş aşamasıyla devam ediyorum. Şimdi karnıyarıkta olduğu gibi tıpkı üzerini süslemede ben yine domates ve biberden faydalandım. Renk katacağına inandığım için. Domatesleri incecik olacak şekilde halkalara dildikten sonra tekrardan ortadan ikiye bölerek yarısını kaplayacak şekilde patlıcanların üzerine konduruyorum. Ve yine domatesin ardından da istediğimiz ebatlarda dilimlere ayırmış olduğumuz biberleri de domatesin yanına yerleştirerek uygun bir bütünlük sağlayalım. İsterseniz tepsinin boş kalan kısımlarında çeri domates ya da kuru soğan ya da arpacık soğan tercih edebilirsiniz. Ben bu şekilde normal bir adet kuru soğanı 4 dilime ayırdıktan sonra tepsimin boş kalan kısımlarında süslemede kullanmak istiyorum. Hem de közlenmiş soğan tadına bayıldığımız için yemeğin yanında da servis etmek için bu şekilde soğanlarımı yerleştirdim. Ve şimdi salçalı sosunu hazırlayalım artık. 1 tatlı kaşığı biber salçası ve 1 tatlı kaşığı domates salçasının içerisine 2 su bardağı klasik 200 mililitrelik bardaklarla su ilave edelim ve bir çırpıcı yardımıyla güzelce çırpalım.
Salçanın tuz oranını bilmediğim için bir şey söyleyemiyorum. Benim salçam tuzluydu. O yüzden çok azıcık bir miktarda tuz serpiştiriyorum. Siz damak zevkinize göre suyuna tuzunu da ilave edin. Daha sonrasında hazırlamış olduğumuz bu güzel bostan patlıcan kebabının üzerine gelecek şekilde, özellikle soğan ve biberlerin, domateslerin üzerine gelecek şekilde salçalı sosumuzu gezdirelim. Ardından önce musluğun altında, suyun altında ıslatmış olduğumuz yağlı kağıtla üzerini kaplayarak 180 derecede yaklaşık 45-50 dakika kadar pişirelim. İsterseniz üzerini kızartmak için yağlı kağıdı aldıktan sonra bir 5-10 dakika kadar daha bekletebilirsiniz fırında. Ben tam da bu şekilde hazırladım. Gördüğünüz gibi bir efsane oldu. Hemen sunumumla da sizlere fikir vermek istedim. Şehriyeli pirinç pilavı ve cacık eşliğinde çok çok güzel olacak. Bu lezzetli tarifimi deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifimi bu aşamaya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen daha fazla tarifin rahatlıkla sizlere gelebilmesi ve sizlere ulaştırabilmem için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Bir başka tarif ve lezzette buluşuncaya dek afiyetle kalın.